Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Sene 2018. Faruk'la yazışıyoruz. Şimdi telefonda mesajlar duruyor, bakıyorum. Ya oğlum bu R34'lerin fiyatları ne oldu böyle ya? 30 bin dolar olmuş, amma pahalılaşmış falan filan. İşte o bana yazıyor, ben ona yazıyorum. Ertesi sene olmuş 50 bin dolar. Oğlum bak, alalım birer tane koyalım kenara. Bunlar değerlenecek, lazım olur. Aldı başını gitti vallahi, yıllar geçti. 5 sene sonra ben Faruk'un yanına gittim Hollanda'ya. Onun aracını gördüm. Sonra o benim aracın başına geldi Türkiye'ye. O da benim aracı gördü. Dedim bu senede atlayayım gideyim Hollanda'ya. Faruk'un yeni garajını ayırlamaya. Neler mi bekliyor bizi orada? Bir bakalım. Evet, Belçika'dayım ve Hollanda'ya geçiyorum. Şu sarı ince çizgi Belçika-Hollanda sınırı. Yaklaşık 30 dakika yolum kaldı Faruk'un yanına varmak için. Hadi öyle bir sürpriz yapalım dedim bugün. Sanıyorum geldim, emin olmamakla beraber, ama bu saatte buralarda açık başka yer olmaz diye düşünüyorum zaten. Evet, bence doğru yere geldim. Evet, doğru yere geldim. Buyurun. Geliyorum. M8 içeri M8. Ya Gelsin. M8'i içeri alalım. M8 gelsin mi? Kompetition vallahi içeri alalım. Hadi oğlum, benim dandik arabayı çekmemiz lazım. Umut geldi. M8 ile beraber. Kardeş nasılsın? Seni komple temizledim. İyisin. Allah aşkına. Benim aracım duruyorken ben M8 bilmem abicim. Emek değil abi, emek competition. Ha pardon. Abi ya. Stock Exos değil. AS Schnitzer. Ama bence şey yapmışlar abi. Sonunda dönüştük ya. Normal değil yani. Abi Japonic Trade olarak getirdik. Bak evet, Competition. Verme abi size. Bir de Carbon Core. Karbon paket komple. Dehşet bir şey ya. Ya böyle insan canı çekiyor abi ondan sonra. Ben böyle yani M8'i görünce insanın canı çekmiyor değil. Sıkıntısız abi. Ama baksana bu bile illuminated yani. Süper görünüyor. Abi 17.600 kilometrede Japonya'dan. Sıfır gibi araba almışsınız ya. Getirsek mi? Çok fark ediyor sanki açınca kapatınca. Bir de bak. Abi dürüm ayran. Ne abi? Yine bir vlog tadında olacak. Tabii ki. Vloglar her zaman daha tatlı abi. Evet. Bu işin üstadı sensin. Estağfurullah. Benimkiler artık vlog'tan çıktı ama. Bizimki vakit yok abi. Tutuyorsun telefonu, kaldırıyorsun, çekiyorsun. Yani yapacak bir şey yok. Bu arada demin onu söylüyordum. Ben Faruk'un kanalımın gelişmesinde çok ekmeğini yedim. Allah var. İlk zamanlarda çok paylaşıyordu benim videolarımı. Onun sayesinde kanalım çok çabuk keşfedildi. Kendisine buradan bir borç bilirim, onu söylemek istedim. Estağfurullah, eyvallah. Şimdi sen de paylaşırsan sevinirim. Tabii ki paylaşacağım. Ayıp ediyorsun. Şaka ediyoruz. Tabela, yok şaka değil. İyilikleri karşılık beklemeden yapıyoruz abi. Hiç sıkıntı yok. Tabelarımız yeni geldi. Olsun. Eyvallah. Nismo Style. Evet. Bundan sonra çok hemen şu Nismo Intercooler'ı gösterirsen oradan direkt çakozlarlar durumu. Evet, O harfi. Stil, aynen. N'in çok stili, İ'nin stili, zaten o harfler var. 3 harf orada. Evet, ne de öyle olmuş bayağı. Tabii. O başındaki cutout, kesilme yeri yani falan hepsi aynı. Çok güzel olmuş. Japonic Trade'de. Japonic Trade'de şirketimiz. İkimiz burada geçinip gidiyoruz. Abi neymiş bu? Dünyada 2 tane mi? Nerede kaç tane 2 tane olan? Türkiye'de bir sürü var bunlar. Bu Hard-G E46. Normalde M3 tabii ki. Ama Hard-G firması bunları alıyor abi. Komple Hard-G çeviriyor. Aynı Alpine gibi bir firma. 1970'lerde kurulmuş. 2019'da iflas etmiş bir firma. Normalde 3 serisi tabii ki E46 M3 ama motoru E39 M5'in motoru ve şanzımanı. Nasıl ya? V8 mi var? V8 var ve manuel. Ve Hard-G alıyor bunu, V8 takıyor, geri mi veriyor öyle mi yani? Yok. V8 takıyor. Normalde E39'ların V8'i 400 beygir. Bunu tuning yapıyorlar. 450 beygir. Çok keyifli, çok güzel. Yani geçen gün kullandığım bir tur yaptım falan. Harika.
Cabrio. Cabrio olmasa bile 2 tane var dünyada. Normalde 19 tane var E46'lardan. Kupeler dahil. Bu frenleri falan. Abi her şeyi hardge. Arabanın bir tek motor kapağında BMW yazıyor. Gerisi her şey hardge. 6 pistonlu hardge kaliperleri var. Jantları hardge'ye özel jant. Başka yerde yok jantlardan. Muazzam frenleme var. Muazzam frenleme. Yani en iyi frenlerden biri şimdiye kadar kullandım. Arkalar keza Ben kaçırdım. Sen bunu tanıttın mı? Evet evet. Var bunun videosu. Ben onu görmedim. Abi çift çıkış center egzoz. Ondan BMW. Geç olmasaydı güzel bir cold start alırdık ama şu an geç oldu. Çok Burada da gürültülü. bayağı bir araba çalıştırdık bu akşamdan Gerçi beri. V8 makine yani çok da Çok keyifli. sessiz değil dediğin gibi. Evet V8 abi güzel. Güzel bir makine. Şanzıman ne var acaba? E39'da kullanılan E39 uzun manuel şanzıman var. Gördüğün gibi kapı içlerinde, dash'te, direksiyonda, viteste, el freninde her tarafta hardge yazıyor. Biz bunları aksesuar olarak görüyorduk. Çok güzel. Çok güzel yapılmış bir araba hakikaten. Unik Peki bir parça. şey soracağım. Sen mesela hardge bilmiyorum yani bilmeyerek çok cahilce sorular soruyorum Estağfurullah. farkındaysan. Ben Kusura de bakma çok ama. bilmiyorum. Yani ben şimdi mesela böyle bir hardge istiyorsam bunu BMW'ye mi söylüyorum yoksa BMW'ye alıp hardge'ye mi bırakıyorum? Aslında bunu hardge araba sıfırken alıyor. O yapıp sana satıyor. Evet. Alpina Yani gibi. sıfır olarak bundan Alpina gibi, satıyor evet. isterse. İdi. Şu an firma 5 sene önce iflasını vermiş durumda. Tabii ölen onlar da hardge yazıyor gördüğün gibi pedal seti falan. Koltuklar falan standart mı? M Onlar koltukları. standart. Tamam okey. Yani kendi koltukları. Zaten koltukları yeterince güzel. Yani onu Güzel. değiştirmeye çok gerek yok. Şimdi kaputu açalım bir de ciğerine bakalım arabanın. Fitment falan ya muazzam ya. Her şeyi çok güzel. Yani yakışıklılığı falan. Lipi de aynen bu şekilde geliyor. Karbon lip. Hardge'den. Allah Allah. BMW Zan tekeri burası. Evet, bak gördüğün gibi şase kodu çizilmiş. Yeni şase kodu verilmiş. Bu da wing plate'i de bu arabanın. Burada Hollanda'da bir sistem var. Finnick sistemi. Oraya arabanın plakasını girdiğin zaman Hardge H50 diye çıkıyor. Şey diye çıkmıyor yani. Yani BMW diye çıkmıyor. M3 diye çıkmıyor yani. Bunlar da yine Hardge'nin yaptığı. Pipe'lar karbondan. Güzel bir araba, keyifli bir araba. Hoş bir Öyle araba. abi. Yani zaten E39 M5'i çok severim. Yani bir de daha hafif kasada. Evet. Ah be abi. Keşke Çok gündüz güzel. gelseydim de Hakikaten güzel bir turlasaydık. Keyifli bir araba. Sahibi var mı şu anda? Var aslında. Satılıkta ve normal bir sahibi var. Ama satılık araba. Hani almak isteyen de kapımız açık. Bunu aldığın günü biliyorum. Evet abi bunu Sen aldım. Belçika'ya geliyorum demiştin ama ben o gün çok yoğundum. Evet. Hayırlı olsun. Eyvallah. Aston Martin 2007 model. Nereden geldin? DB9 Japonya'dan geldi. Japonik Trade sağ olsun getiriyor bize böyle arabalar. Oo, güzel. Kankam varsa orada haber ver. Bize de bir R34 getirsin. Söylerim abi ya getirirler. Bence sıkıntı olmaz yani. V12 motor abi 6.0. Bunu da az önce açmıştık sanırım. Şöyle bir bakalım. Bunun cold startını çektim zaten. Evet. Bunun koltuklarda çekilmişti. Say bitmiyor. 470 beygirlik 6.0 V12. Hand built in England diyor. En son inspect yapan mühendisin de ismi falan orada. Güzel, hoş bir araba. Aston Martin'in DB9 bilmiyorum mu? yani evet DB9. Sevilen modellerinden biri. Tarzı güzel. DBS olsa tam James Bond arabasıydı. Ama DBS'den çok da DBS'le farkı ne? farkı yok. Bir 30 beygir farkı var sanırım. Birkaç tane de makyajı. Şöyle Yani. bakalım. El freni burada. Garip. Babam severdi. Vallahi. Babam Aston Martin severdi. Araba dediğin Aston Martin'dir derdi. Ama enteresan bir aurası, enteresan bir Var abi. feeling'i var abi. Şu takometrenin tersten gidişi bile çok hoş geliyor insan. Baksana Abi evet. terste git. Onu da bir detayını koyayım araya. 0-1 bu tarafta terste böyle. Hoş bir görüntü oluyor giderken. Pedal shift. diyorsun. Evet. Hani Yani burada hiçbir şey yok. Şimdi araba 17 yaşında abi. Ona göre düşününce dizaynı falan filan hoş. Evet yani abi. pedal shift'ler falan. Güzel yani. 17 sene 17 deyince şimdi yaşında. bir anda baktım. Evet çok uzak bir araba değil. Şu çok enteresan. Evet vites. Geri vitesi burada. Boş burada. D burada. Grand Touring arabası. Kesinlikle yarış arabası falan değil. Gezinti arabası. Öyle orta yaş ve üzeri insanların aslında gezinti yaptığı arabalardan biri. Japonya'dan alınca şu güzelliğe geliyor abi. 39.000 kilometrede araba. Değil mi? Çok Japonya'da herhalde imkanlardan dolayı çok kilometre yapamıyorsun diye düşünüyorum. yapamıyorsun abi. Ben şimdi bakıyorum Japonya'da mesela maviş diyoruz. Yıllarca kullandık mavişi. 7.000 kilometre yapmışım. Bak buraya geldim. Bir senede ortalamam 70.000 kilometre. 65-70.000 kilometre.
Bak 2 senede yaptığım yolu 9 senede Japonya'da yapmadım. O kadar diyorum sana. Hani bu taraflarda yol yapılıyor. Japonya'da yapılmıyor. Çünkü toplu taşıma falan da çok gelişmiş. Skyline bile değil. O yüzden zaten direkt GTR diyorum. Çok inceledim. Geçiyorum bunu. Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz. Hadi anlat hadi. Hadi anlat hadi anlat. Bunun çok anlatacak bir şey yok. Bu arabanın ya bu araba Premium Edition 2017 model GTR 570 beygir V6. Bunu zaten bilen biliyor. Ama bu arabanın şöyle bir özelliği var abi. Koenigsegg Gemira'yı dizayn eden adamdan aldım ben bu arabayı. Sahibi Koenigsegg Gemira'yı dizayn etmiş biri. Yani o kişi dizayn etmiş. Ya şimdi Sasha bir dakika. Selipanov. Yani diyorsun ki Koenigsegg'i bile dizayn eden adam bile GTR mı kullanıyor evet, yani? tasarımcı olduğu için bir tane de R36 tasarlamış falan ama muazzam tasarlamış. Tabii Japonlar lafını geçiremez de çok süper tasarlamış. GTR hastası adam. Yani ondan almak güzeldi. O da ilk sahibi arabanın. Nerede kullanıyormuş? Almanya'da ve İsveç'te. Koenigsegg'in fabrikasında ve test way'inde bir sürü fotoğrafı, videosu falan var. Hatta Christian Van Koenigsegg de bu arabayı kullanırken fotoğrafları var. Yani Koenigsegg'in sahibi. Bunu Japonya'daki anılarını tazelemek için mi aldın? Evet abi. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama bu sefer tabii ki yeni modeli olsun istedik. Beyaz olması güzel oldu. Öyle. Yeni modelini de bayağı farklı gördüm yani eskisine göre. Şeyi falan, vites geçişleri falan muazzam. Güzel araba. Güzel. Sırada ne var? Sırada sarışın var. Sarışın. Bir müddettir senin buna olan aşkını fark ediyorum ben. Evet abi 992 GT3 ilk çıktığı andan itibaren yani ilk gördüğüm anda dedim ki ben bunu bir şekilde alacağım. Mavisini görmüştüm o zamanlar. Ve işte 3 sene önce çıktığı zaman videosunu fotoğrafını attım Instagram'a, dedim ki yani inşallah 2 sene içinde nasip olursa. Nedir abi seni bu kadar cezbeden bu arabanın? Abi Porsche'nin sürüşü, yani GTR'ciyiz eyvallah, Skyline'ciyiz eyvallah. Porsche'nin sürüşü başka. Başka abi. Hele GT Line'ın mesela 2 tane de Turbo S'imiz oldu bundan önce ama alakası yok. Kesinlikle alakası yok. Turbo S çok hızlı, çok güzel ama bu hissiyatı vermiyor. Bu tamamen bir driver's car derler yani. Sürücünün arabası bu. GT3. Şimdi bunda double wishbone suspension olduğu için abi çok daha responsive. Skyline'lar gibi. Corner'larda. Skyline'lar McPherson'lar, Supra'larda double wishbone var. Bunlarda double wishbone yok. Aynı şeyden bahsetmiyor muyuz? Altlı üstü çift salınacak yani. Bu da çift salınacak. Bu öyle değil. Bu McPherson type. Ona bakayım ben ne olduğunu. Şöyle. Ha, okey. Tamam anladım. Tek yukarıda O yüzden bu bilmiyorum yani hem tasarım olarak arka tarafın tasarımı, arabanın genel duruşu, gidişi, sesi, sürüşü, hafifliği yani her türlü insana hitap ediyor. Yani sürücüye hitap ediyor. Ben şunu söyleyeyim, hani bir sürü Ferrari kullanan arkadaşım da oldu. GT3 kullanınca ya da GT3 ile tur yapınca GT3 alma isteği doğuyor insanlarda. Onu söyleyeyim. Özellikle de 992 yani 992 jenerasyon. Başka çizgilerimiz gibi çok başka kafa ya. Ben Porsche, ya İtalyanlara uzağım. İtalyan Almanlara. Yani sevmiyorum değil. Sadece çok bilmiyorum. Japon'a olan hevesimden dolayı. Evet. Ama son zamanlarda biraz herhalde orta yaş sendromları gereği başladım sevmeye. Abi şöyle diyeyim, yani Porsche'ye bulaştıysan ve başka araba aldıysan kesinlikle Porsche'ye geri dönersin. Bak ben net söylüyorum. Bence. Ve yani spor dünyasının en güzel arabalarından biri. Öyle Ferrari gibi seni öpmezler gidince servise. Kapı gördüğün gibi seni karşılıyor, açılıyor öyle bir. Bol opsiyonlu abi arabayı. Zamanında bol opsiyon yapmışlar. O yüzden ben de kaçırmak istemedim görünce. Karbon, alkantara, deri karışımı Bunu içerisi. nereden düşürdün? He? Bunu nereden düşürdün? Bunu Porsche'nin kendisinden aldım. Sıfır abi. aldın. Yok. Benim eski 991'ler vardı. Onları verdim, öyle aldım. Mor Ares vardı, başka sarı vardı. Şuna bir oturayım ya. Koltuklar 918 Spider koltuğu. Karbon. Wow. Keşke gündüz gelebilseydin. Bir turlarda bunu, çünkü sigortası, plakası, her şeyi tam.
Gelir mi abi? Gelir mi yani? Gel abi. Şeye doğru, baharın sonuna doğru gelmeye çalışırım. Wow, bak şunu bir göstermem lazım. Bu tamamen spontan oldu abi. Gelmeyi, yani burayı seni gelip göreceğimi düşünmüyordum Olsun. Böyle güzel. Porsche'lerde her zaman her şey elektronik olsa da abi o takometre kesinlikle fiziksel olur. Ve orta yerde. Yani senin fokus yapacağın yer takometre. ben. Şöyle bir görüş var burada. Evet. Teknolojik bakımından da donatmışlar arabayı. Güzel. Öyle. Oo, bunda bar da var. Tabii bu Club Sport paketi. Şey mi? Sökülüp takılabilir bir şey değil Yok, ama. fabrikasyon. Club Sport. Mesela buralar deri ve arabayla uygulu stitching var. Direksiyonun bulunduğu kolonda aynı şekilde deri ve arabayla uyumlu stitching var. Deli detay düşünmüş adamlar. Alüminyum pedal set mesela, bunlar hep opsiyon. Burası karbon opsiyon, koltuklar karbon opsiyon. Yani bunların hepsi ekstra ödemen gereken şeyler Porsche'de. Adamlar seçmiş yapan adam. Mesela şuranın karbon olması. Abi kafayı yersin. Karbon çok opsiyon var. Çok var. Çok var yani. Yani zor. Oturup seçmek bile mesai yani. Ama adam üşenmemiş, seçmiş. Arka frenler ve arka taillight mesela smoked komple. O da opsiyon. Güzel. Bu yeni Oy. Swan neck dizaynı, kuğu boynu dizayn dedikleri bu kanatta alttan daha fazla hava geçtiği için downforce çok daha fazla öncekilere göre. Ve hissettiriyor. Burada yine eski günlerini hatırlamak istediğin için bir araç almışsın belli. Evet, bu çok sevdiğim arabalardan biri. Komik gelebilir bazılarına ama komik gelmeyebilir. Hem MX-5 Miata NC. Evet, hem anımın olduğu bir araba. Tabii benim kırmızısından çok daha iyi bir araba. Hem şanzıman gereği hem de otomatik hard top'u var. Japonya'daki otomatik değil miydi? Soft top sadece. Bunu kapatınca sıfır ses. Bildiğimiz şey oluyor. Kupe gibi oluyor yani kapatınca. Sağdan soldan hava almıyor, bir şey yapmıyor. Bayağı kaliteli. Hoşuma gitti yani. 2.0 motor, 1.8 opsiyonları var. Genelde de 1.8'dir burada. Yani standardı şudur burada. 1.8, 5 vites soft top'tır. Bu bayağı az bulunan versiyon. 2.0, 6 vites hard top. Bulunca da kaçırmayayım dedim. Biraz alt taraflarını güçlendirdik ve go-kart gibi oldu. Sürüşü zevkli. Vallahi bu keyifli garaj ziyaret için teşekkür ederim. Estağfurullah. Bütün arabaları gördük. O zaman bana müsaade. Ya, Hadi görüşürüz. Bu arada katılı açalı 2 haftayı geride bıraktık. Hatta 3 videomuza girdik. Şimdi 4.'sü girecek. Daha önce mesajlarınızı okudum. Katıl butonunu bulamıyorum, edemiyorum diye. Telefonla bazı model telefonlarında direkt girdiğinizde olmuyor. Tarayıcıdan bakmanız gerekebiliyor. Orada bu arada tekrar hatırlatmada bulunayım. Bizim kanal düzenimiz etkilenmiyor. Zaten nasıl bir formatımız varsa o formatımız devam ediyor. Ama bazen videolarımız o kadar uzun oluyor ve siz bunların uzun hallerini görmek istiyorsunuz ki onları oraya atıyoruz. Veya bölümlerimizin tamamlayıcı kısımlarını oraya koyuyoruz ama daha çok böyle kamera arkası tarzı oluyor. Valla girenler de şu ana kadar memnun oldu. Bu arada Katıl'da bana destek veren üyelere ayrıca teşekkür ederim. Şimdiden 1000 üye olduk. Hatta 4 tane videomuzu da sizlerle paylaşmış olduk. Eğer sizler de videolarımızın uzun hallerini veya kamera arkalarını görmek isterseniz Katıl butonuna basarak üye olabilirsiniz. Baba. Şu kaslara bak, kaslara. 200 beygir burada. 300 beygir de burada. Bilenler bilir. Bu ECU Sweet'ler. Artık DM46'da açtık bu hafta. Yani Eco Sweet'ler. Bunun da esprisi şu kollarda yazan parametreleri doğru yaptığınız sürece yolda kalmazsınız. Ha bu mu? Bunu telefonla bakacaksın ne olduğunu anlamak için. Çeviri yapacaksın buraya. Çeviri yaptığın zaman sen buraya şey yap. Ekrandan yapamasınlar. Blur'la. Dermişim. Hadi gidelim lan. Beni gebertirler. Beni gebertirler. Beni öldürürler. Beni öldürürler. Beni öldürürler. Bu da mı varmış? Ha, bir de bu var. Ha, bir de bu var. Tamam. Bu ne abi? Bir de bu var. Anlatayım mı böyle? Şeyden eski şeylere benziyor. Rover'lara benziyor biraz. Rover'dan çakma abi. Bu ön tarafını Rover bozması değiştirmişler. hatta Vectra. Vectra. Biraz Vectra, biraz Rover. Vectra. Dış ses Şey de var. Vectra diyor onu. Dış ses var diyor onu. Vectra. Evet ya. Evet abi. Midnight Purple 3 V-Spec. 132 taneden bir tanesi. Bu herhalde Orijinal. Piyasada seri üretimdeki en değerlisi. Abi en çok sevileni öyle diyeyim. En çok sevileni. En azını arıyorsak fabrika üretimi en az sarı üretildi. 62 tane mi ne? Bunların 44 tanesi V-Spec. 2 tanesi de bizde. İkisini biz aldık First Motors. Evet. 44 tanenin ikisini aldık ya. Düşünsene.
Peki yani en azı o ama en sevileni o değil muhtemelen. En sevilen o değil. En sevilen abi net olarak Midnight Purple 2'dir. 2 mi 3 mü? Özür dilerim. 3. Özür dilerim. 2'nin farklı özellikleri var. O Amerika'ya gidebilen paketti. Renk değiştiren ilk Midnight Purple odur GTR serisinde. GTR R33'lerde kullanılan düz Midnight Purple. Bir demeyeyim çünkü Midnight Purple olarak geçiyor R33'lerdeki. O renk değiştirmez direkt. Midnight Purple. Bayağı bir dark mor. Koyu mor yani. 2 ilk renk değiştirendi. 2 bundan daha fazla renk değiştiriyor ama bunun renk değiştirdiği çok belli oluyor. 2 renk de değiştirse ya da 3 renk değiştiriyor diyelim. Böyle mavimsi, kahverengimsi, mor gibi oluyor. Değişik bir şey var. Yeşil tonu yok mesela bunda ama Midnight Purple 2'de yeşil de vardı. Bunun mor olduğu daha çok belli oluyor. Evet, daha mor. Midnight Purple 2 biraz daha koyu duruyor. Abi neden Boyası bu en orijinal çok abi sevileni olduğu ya? gibi. He? Neden en çok sevilen renk acaba? Abi 99'da renk değiştirebilen araba yapmışsın. O mu ya? Fabrikasyon. Ondan dolayı mı Tabii, acaba? bence ondan dolayı yani. Ve çok görülmemiş bir şey yani 99'da düşünürsen. Yani sanki Türkiye'de olsa bağlanırmış gibi geliyor araba bana. Bu araba ne renk? Bu ne lan yana dön, ne oldu bellidir bunu ya. Bunları da arabanın üzerine koydum, anahtar yoktu yanımda, onları içine koyacağım. Nismo sertifikaları. Abi Recaro SPX'in karbon kevlar koltukları. Normal karbon değil, daha da hafifi karbon kevlar. Bu aşağıları da mor karbon. Bunlar arabanın üzerindeydi. Arkadaş dedi bana, sana dedi orijinal koltuklarını vereyim dedi. Neredeler? He? Neredeler? Sana dedi orijinal koltuklarını vereyim dedi. Bunları bana ver dedi. Aha. Bir de baktım abi fiyatına, orijinal koltukların 2 katı fiyat. İkisi 15.000 euro. Ne diyorsun ya? Dedim yok sen dedim onları bırak. Orijinallerini de dedim yanına gönder. Çünkü bu araba collector piece bir şekilde. Orijinallerinin olması lazım ama bunları da vermem. Bunları büyük ihtimal maviye takacağım. Orijinallerini buna takacağım. Bak ya. Direksiyon yanlış yerde. Bu işte sen mi kaplattın? Yok bu geçen gün taktım bunu. GTR Magazine steering wheel. 355 milim bu. 370'lik gibi değil. Böyle bir otobüs direksiyonu. Bana gibi. verdiğin ne? Orijinal direksiyon. 375. 370'lik. 370. Bu 355. Bunun da tutuş yerleri şöyle. Bu neyde çıkıyor 355? Hiçbir yerde çıkmıyor. Niye var bunda? Minus yapıyor bunu. GTR. Ha. Ben geçen gün değiştirdim bunu. Ama sen o videoyu çektim. Yayınlamadım daha. İşte çarşamba yayınlanacak. Ben abi zaten Survivor'dan birçok şey kaçırdım. Büyük ihtimal. Böyle abi. Bundan nereden bulacağız? Amerika'dan bulunur. Japonya'daki göndermiyorlar yasak diye. Evet. Postayla Uçağı- göndermiyorlar. Amerika'dan gönderiyorlar. Ben Amerika'dan Şunu da aldım. arıyorum. Amerika'dan komple set. Plastiği de. Evet. Bir şey direksiyonum var. Direksiyon almaya gerek Tamam. yok. Plastik ve şeyi Amerika'dan. Bu ikisinden beraber. Ben sana linke gönder. At. Ben bulamadım. eBay'e bakmayacağım herhalde. Yani inşallah vardır halen adamlarda. Ya Ben var geçen Facebook sene... Marketplace'te falan GTT'ninkini buldum. Yok. GTR'ınki var ama inşallah ellerinde vardır halen. Ya bekleriz. Zaten arabanın daha var zamanı. Tamam. Şunu sıfırını buluruz. aldım geçen gün. Evet. Gördüm onu. S14'ünki uyar diye düşündüm. Uyumadı. Uymaz büyük ihtimal. Ama zaten ben kül tablosu kullanmayı düşünmüyorum. Buraya belki küçük bir gösterge yaparım diye düşünüyorum. Sigara içilmemiş. Bakayım. Bu var. Sana alt bir şey mi lazım öyle oraya? Buraya mı? He. Buraya şey yapacağım ben. Ama o tek piece, one piece geliyor böyle. Bunu Şuraya. aldım. He. Bu var. Bu buraya kadar. Ama kül tablosunu almadım. Ha, tamam. Ya buraya gösterge yapmayı düşünüyorum da o yüzden. Tamam. Kaldı ki zaten hele bir şey şunu bir oturtayım da. Yani iş ona kalsın. Benim çünkü biliyorsun sıkıntılı göğüs. İnşallah oturur ya. Göğüs de öyle bir şey ki yani zor ya. Göğüs İşte bu zor. sıkıntı bende bunu. Evet. Yani bunu o kadar büyük bir parça ki yani katlanmıyor etmiyor. Hani Tabii. zamanında bulamadım. Tek parça. Şimdi gelelim esas ihtiyacım olan parçalara. Sen bir zahmet bu tuşunu arkaya geçeyim ben. İstediklerim Faruk'cum. Koltuk yok. Koltuk zaten şöyle söyleyeyim. Koltuk var da R33'ünkileri bir deneyeceğim. Sen bana kılıf göndermiştin. Şablon olarak kullanacağım. Tamam. Kesip buna bir getirirlerse bak bu lazım. Ha. Bu lazım. Bak en çok lazım olan ikisi bunlar. Çok yenileri satılmıyor. Çok zor. Çıkma bulmak lazım bir yerlerden. Bulamıyorum Hakikaten. şu anda. Ben bir tane First Motors'a lazımdı. Bir set. V-Spec 2'nin buldum. Çıkma. İyi durumdaydı ama 4500 euro verdik. First Motors'a gidecek. Deli para. Bu orijinal mi bunlar? Öğlensin. Öyleyse böyle bir şey yapıyor. Tabii. Opsiyon yapıyor. Buradan içeriden ayarlayabiliyorsun. Ama bu delikleri sen kendin açıp koyuyorsun herhalde buraya. Evet. Değil mi? Tamam. Tabii ki. Bu pandizot lazım bana. Pandizot yok. Yani eskisi artık olmuyor. Cam falan değiştirdik ya. Evet. Artık olmuyor. Kesip Arka biçilmiyor. kemerler lazım. Kesip biçilmiyor mu eskisi?
Abi çok farklı ya. Çok değişti. Her şey çok değişti. Yani arka koltuklarım benim buraya geliyor mesela şu anda, anladın mı? Çünkü 4 kapıyken çok geriden dönüyor, aşağı iniyor. Evet. Bunlar burada kalıyor şu anda mesela. Yani onlar süngerler kesti. Yani abi bu bulana kadar en azından ne yapayım? Yoksa bitmiyor ki araba. Doğru diyorsun. Bitmiyor yani. Bu var. Evet, bu orta konsol parçaları var. Onlar satılıyor Var, hala bulunuyor. çok şükür. Zaten bende var, hallettim onu. Ama bazı bulunmayan parçalar da çok zor. Kapı içi lazım olsa çok büyük sıkıntı ya. Yani yapmıyorlar da. Kapı Şimdi içlerine senin iyi bir bagaj bakmak içini bir lazım. de motor kaputunun altını inceleyeceğim. Tabii ki. Açılıp mı? Kalır. Neyse sonra anlat bana şunu. Senin verdiğin amortisörleri kullanıyorum. Şunları. Bak ben de onları değiştirmemişim. O yüzden kendisi lap diye kaldırmıyor. Öğlensleri kullanabildin mi? Öyleyse üzerinde şu an. Kullanabildim yani yeterince test edebildim. Yok hayır. Daha plakamız falan filan Şeyi olmadığı merak için. ediyorum. Hani senin Yok düşünceni benim merak önceki ediyorum. arabamda vardı Öhlins. Mesela önceki Midnight Purple 2 de Öhlins'ti. Sen kullandın. Nasıl hissettiriyor? Midnight Purple 2'yi biliyorsun. Abi bak ben senin O zamanki hissiyatın için o videoyu tekrar izle. o zaman senin Midnight Purple'ın kullanımını daha çok beğenmiştim. Tamam işte çünkü mavininki iyi değil. Şu an maviye KV suspension söyledim. KV'ler gelecek. O zaman ne vardı senin mavide? KW. İkisini de kullanmıştım. Mavide Apex'i vardı. Apex'i vardı. Evet. Tamam abi. Yani Apex'i nerede? Öhlins çünkü nerede abi? hem konforluydu, Tabii. performansa da hitap Virajı da ediyordu. çok güzel. Evet, Yani her şey ikisi güzeldi. beraber. Street o. Yani sen maviyi daha çok seviyordun ama ben Ben maviyi yani ride quality olarak değil de hani sürüş kalitesi olarak değil de maviyle benim ayrı bir bağım var. Bir de mavi responsive sesi falan filan benim mavi ayrı bir dünya. sana bunu söktürmeyeyim hiç boşu boşuna. Bunun arkası bir dünya çünkü. Evet. Bunun arkası bambaşka yani. Acayip kalabalık değil mi? Evet. Sen söküyorsun orada görüyorum. Bak 99'larda bu kapı içi oluyor, kaput altı. Burası kapalı oluyor. 2000'den sonra cost cutting abi. Hadi be. Tabii. Çoğu şeyler 2000 modellerde Ondan eksik mı geliyor. harici satılıyor? Tabii bir şey, Çok bu, satılıyor şey. bu Ben yok. çok Mesela gördüm. mavide orijinalinde var. Bunda yok gördüğün gibi boş. Bu buradaki şeyden bahsediyor. Hı hı, cover'dan. İzolasyon. Evet. Vay abi bu böyle bir araba yapıyorsun. Bununla sen neyin masrafını kaçacaksın ki? Abi Şu mu yani? Nissan Şu mu? kafası. Yani artık batıyoruz diye. O yüzden 99 GTR'lar en dolular. 99 V-Spec'ler sana öyle söyleyeyim. Dolu Hadi yani ya. araba tabii. Demek Far ki- ayarı, bazılarında işte intercooler, cooling system falan filan neler var. 2000'de artık adam hani batıyoruz, Lan koyma, onu da batıyoruz koy. diyor. Onu koyma, bunu koyma. Mesela emniyet kemeri adjuster yeri bile yok yani şuradan. Ne diyor? Abi onlar ne etkiliyor demek ya abi. Japon bunu düşünüyorsa. Bilmiyoruz abi. Japon onu düşündüyse. Bunlardan istiyorum işte. Bir tane var bende. Sanmadan lazım. Bir tanesi var bunların. Mesela şu yok. Mavi de burada olsaydı karşılaştırırdık ama şu an bir şey diyemiyorum. Ama burası maviyle aynı. Şeye bir bak sen sonra. Bunlar böyle köşeli, sert köşeli. Bendekiler sanki daha kavisli gibi. Ya bakarsın görürsün. Bakarsın. Evet şunu anlat bana. Ne abi? Bu araba orijinalde mesela jantları normalde yeşillimsi bir jantı var bunun. Biliyorsun orijinal jantları. Bir tek Altı kolluyu diyorsun değil mi? Evet. Bir tek Midnight Purple 3'lerde o jantlar bu kanadın rengiyle aynı. Gri. Bir tek Midnight Purple 3'te. O yüzden jant ve uyumu oradan geliyor. Ben de bu arabanın tabii ki orijinali kalsın diye ona hiç dokunmadım. Rengini de değiştirmeyeceğim tabii ki. Bendeki karbon canım. Bak hareketlere bak. Stok motorumuz komple. Turbolar stok. Bu Nismo mu? Tabii ki Nismo. Şuradan gel. İçinde görürsün. Oradan anlarsın. Ver. Bak terbiyesize. Dışarıdan. Oho. Derken Evet abi içerideki değişiklikler görebiliyorsun zaten. Intercooler'ın pipingleri ve intercooler'ın kendisi değişti. sende mi değişti? Ben değiştirdim. Sen evet. değiştirdin. Ben değiştirdim. Nismo kapaklarını değiştirdim. Nismo titanyum strut bar aldım. Öhlins süspansiyonlarımızı taktık. Bunları yeniledik. Bir dakika Bütün bende bu bolt- var, bu yok. Bu niye? Bu washer. Ha pardon. Washer tank. Bende bu var. Bu- Bende şey yok şu anda. Ya bende aşağıda. R33 oğlum benimki. Evet. Dur bak bunları titanyuma çevirdim abi. Bunlar sistem yani paslama derdi yok. Evet. Siyah aldım bunda da böyle low key görünsün diye ama mavide yanarlı dönerli. Onda da titanyum ama yanarlı dönerli. Bunda siyah. Bende bu aşağıda kalıyor. He, doğrudur abi. Sende Burada ne var yerinde? Sende bu yan duruyor büyük ihtimalle çünkü Abi bende GTT burada akü versiyonu. olması gerekiyor. Yok akü ortada pardon. Şimdi benimki R33 olduğu için yani ön tarafım burası şey. Ne var orada? Akü var.
Akü burada mı? Tabii ben de burada. İyi güzel. Ben GTR değil ki benimki. arkalarda Yani uğraşırız. GTR'cık olacak büyüyünce. Abi biz arkalarda uğraşırız. Aldım ben aküyle. arkaya aldım. Ya buradan ben kabloyla arkaya seninle aynı yere aldım. Niye yaptın öyle? Sigorta kutum biraz farklı seninkinden. Tabii onlar böyle yan. Bu bir tek GTR'larda bu şekilde zaten. Öbürlerinde GTR'lerde Ama bunu yan. niye buraya koyduklarını anladım. Intercooler'dan dolayı. Ha tabii ki. Yani benim arabada o yüzden bu aşağıda. Sen o zaman yani orijinalinde intercooler Ben ya olmadığı yukarı için. alacağım çünkü onu düşünüyordum geçen gün ne yapacağım diye. Ya da bakacağız çaresine. Böyle bunu değiştirdim Nismo'ya. Aa, radyatör cücük kadarmış bunun orijinali. Orijinaller böyle abi küçük. Yetiyor bunu yani. Isınmıyor. Zaten sürekli termik çalışıyor. He. Bunu Benetech'ten aldık. İnce karbon. Bendeki biraz daha Öyle. farklı. Benimki komple kapatıyor şöyle. İşte normalde yani bende mushroom head olsa öyle yapacaktım. Ama bu orijinal, buradan hava girişi lazım. O yüzden bu half yani yarım kesik olandan aldım. Mesela mavi de senin dediğin gibi buraya kadar geliyor. Evet. Arabasına göre tuning. MAF sensörler falan orijinal. Onlar orijinal. Peki sen bir şey yapacak mısın buna? Yok abi motor. Yani şöyle. Şu biriyle görüşeceğim Almanya'da. Hiç açılmamış Nismo motoru varmış. Anlaşırsak alacağım. Arabayı komple Nismo'ya çevireceğim ama her şey orijinal kalacak. Bir şu Nismo'ya çevirecek, bir de bu Nismo'ya çevirecek. Belki de turbolarda N1 turbosu alırım ya da Nür turbosu ya da işte R3, R4 turbosu. Ama tek turboya dönmeyeceksin. Hayır asla. Bu araba asla. Kesinlikle. Arabanın sürüşünde bir tek eksik fark ettim. O da debriyajımızdı. O da Nismo clutch'ı aldık. O da geldi. Olursa Nismo clutch'ı değiştireceğiz. Bunlar? Bunlar orijinal Nismo. Bunlar. Tabii orijinal. Karbon mu? Yok, FRP. Ha, FRP, okey. Nismo öyle yapıyor zaten. FRP yapıyor. Sadece zeytin. Peki bir şey söyleyeceğim. Zeytun'la ne farkı kalıyor Nismo'nun? Nismo zaten zeytin. Ne zeytin Nismo. Ama Zeytun'un bir 20 adet şeysi var ya. Yani işte onu Nismo yapmış. Öyle karar vermiş. O kadar yapmış. O da Nismo yani. Ya şey soruyorum. Fabrikada gri olan var ya bir tane. Ondan 20 tane Evet, var. mı? aynı işte. Dışarıdan bak aynısı. Motor fark var farklı. bu arada? ZZZ kodlu motoru var. GT500'lerde kullanılan motor var. 500 beygir. Ha, bu arabayı da 500 beygir yapabilirsin. Ama bu 320 mi geliyor? 280 mi geliyor? Bu 280 geliyor. Ne farkı var dersen bence en büyük fark alttan ve üstten bu strat tower'ların karbon olarak güçlendirilmesi. Asla çürümez. Zeytunlarda bu şasinin komple buraları karbonla güçlendirme. Çürümez abi, içine su girmeyecek, bir şey yapmayacak. Yani böyle girdiğin zaman, buraya baktığın zaman zeytunda burada karbon var komple. Karbon güçlendirme. Sacın üzerinde. Tabii. Güçlendirme olarak. Onu komple strip yapıyorlar abi. Biz görmedik abi senin gibi. indiriyorlar. Kusura bakma sen gittin. Estağfurullah. Bak, ona gideceğiz. bindin buna bindin. Senle gideceğiz Japonya'ya, göreceğiz onu. Yerinde göreceğiz o zaman. Öyle başka da bir şey yok. Intercooler Nismo, lipler. Global Auto'dan karbon lip. Bunlar plastik mi FRP mi? FRP. Zeytun'dakinin FRP'si yani aynısı. Bunu da Nismo satıyor zaten. İki versiyonda satıyor. Bir o karbon versiyonda satıyor. Mesela benim mavideki karbon ama boyalı zaten, çok bir şey Ben fark de etmiyor. bunlar kayboldu işte. Fark bahsettiğim etmiyorsun. Şu anda. Kaç kilometrede bu araba? Kötü olmuş. Bu 106 binde. Şunları aklımda bulundurayım. Evet abi, onlar Onları bir aklımda Öyle. bulundurayım. Hiç düşünmedim onları. hem yükseklik ayarı hem şeyler. Şimdi senin kaputu ben dışarıdan gördüğüm kadarıyla şu su kanalı yok. Yok. Onu yaptırabilirsiniz. Kapak Yoksa- yaptım komple oraya ben. Kapalı mı? Şu an kapalı abi. Ha, Şöyle düşündüm. Zaten ben arabayı yağmurda kullanmayı düşünmüyorum. okey. Foşur foşur da arabaya su basmayı düşünmüyorum. Yani hepsini buna dikkatli yapacağım için direkt kapak yaptım komple. Tamam. Şova mova fuara gittiğim zaman falan sökmeli takmalı yaptım yani. Mantıklı. Ya bir de daha iyi bir kaput bulurum zamanla. Yani hele bir bitsin de. Bunun aynısını birebir Almanya'da yapıyorlar. Ha, manyak var bir tane böyle Abi yapıyor. Şimdi Nismo'ya atıyorum 7.000 euro vereceğine 2.500 liraya ondan alabiliyorsun. Onu söyleyeyim. Ama aynısı birebir. Çakma ama birebir. Double layer karbon. Ayarlar buradan. Çık çık. Rolex'in kafası gibi hissiyat. Hissiyata bakayım. Güzel. Benimkini de aratmıyor bu arada. Eski haline getirdim. Ben birkaç tane de görsel kendim için arabanın altına difüzör var ya. Şeye bakacaktım. Arabanın altı komple kapalı abi. Evet. Bir tek ortada azıcık egzoz görünüyor. Evet, şeye bakacaktım. 4x4 sistemi oraya geldim de. Acaba sistemde ne var ne yok, bendeki eksikleri karşılaştırayım diyecektim ama bakalım. Yarın burada olsaydım maviye giderdik. Mavi şu an komple açık alt. Senden rica ederim, sen çekersin bana. Normalde ben oraya gitmeyeceğim de. Ama ara. isterim. Adam olur, elemanlardan olur, isterim. olur. İyi abi. Valla bu keyifli akşam için tekrar teşekkür ederim. Çok Estağfurullah. keyifli Ne oldu. demek? Estağfurullah. Bu difüzör yapacaksan o ayağı vereyim sana. Olur. Difüzör ayağı. Olur.
Bu değişik bir vlog oldu. Daha çok böyle kendim için çekmiş oldum. Güzel Kendi oldu. meraklarım için oldu ama. Bu tarz videolar güzel olur. Spontane videolar en güzel videolar abi. Petrol istasyonumuz. Evet, artık bu da Faruk'un etanol deposu. Mavişi sadece alkolle çalıştırıyor. Yok sadece değil de flex aslında. Yani Flex. istediğimiz gibi koyabiliriz. Demin %100 koydum deyince aklım ona gitti. Bak sen geldiğinde mavinin üzerinde olan kaput buydu. Bununla öbürünü karşılaştırmıştık. Ne kanal var ne bir şey. İç tarafı komple FRP. Boş. Benimki de aşağı yukarı bu kalitede abi. Kesmişsin. Bildiğin onlar kesmiş. Ben kesmedim. Yani kilit, Bu adam böyle kesmiş. bağladığı için. Okey, tamam. Normalde buradan var. Bir de Tamam. yani o da yerine otursun diye herhalde kesmiş. Ama şuradan kullanmıyor. Dışarıdan biri gelip bunu açabiliyor. Abi sen neme lazım? Çıkan hiçbir şeyini atma abi. Atmıyorum abi. Şimdi bu gider başka R34 gelir. Sürekli parça lazım oluyor. Yani Türkiye'de de bir R34 yapan bir arkadaşımız var. Parça eksik olur, bir şey olur. Tabii ki. Bak şu arka difüzörün center bracket'i. Oh, Bu süper. kesin lazım olur sana. Şunun çünkü açısı aynı değil. Şu uzunlukla şu uzunluk aynı değil. Rastgele üreteyim desen tutmuyor. O yüzden bak açılar falan hiç aynı değil, görüyor musun? Bu kısa bacak, bu uzun bacak. İndiregenli. Al abi. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Burada eski turbomuz var, bozuk. Gülü falan ama ne? Gülü. Fen falan içinde. Ben gül diyorum ama gül gibi görünüyor. Fanları burada. Bu stoplar niye burada? Susturucumuz. Bunları Miner Purple'dan çıkarttım. Orijinal hali. Yani orijinalleri bunlar. Ne koydun? Nismo mu koydun? Tüvona, evet. Nismo koydum buna. Çok Bunları zor biliyorum. buldum onları da. Nismo'yu zor buldum. Arabayı komple Nismo'ya çevirdiğim için. Bunlar mercekli Tüvona. Tamamen kendimiz yaptık. Böyle bir R34 yok dünyada. TÜV'den rahat geçsin diye yaptık. Bu eski Oil Catch Can tankım. Niye eski? Mavideki öyle, bu UK Spec'in eski ön tamponu. Bu tabii ki UK Spec'ler özel bir şey olduğu için bunların hepsini saklıyorum. Başka ne var burada? Bu yoldan ben de geçtim. Seni gördüm. Kaş yapacaksın mı? Seni video izledim. Yapacağım. Var mı? Aldın mı kaş? Ya aldım. Çin aldım. Ama Kaş yaparken göz çıkarma. Dur ben sana vereyim. Bunları boyarsın. Mavilerin var. Ya istiyorsan tabii. bakayım mı? Yani ben maviye boyadım. Mavide kullandım. Niye sen takmıyorsun? Çirkin mi duruyor? Ben agresifliğini bozduğunu düşünüyorum. Öyle mi? Şöyle, üzerinde göstereyim mi az 2 dakika? Hay bakalım. Çünkü şimdi R34'de karşıdan gidelim bir. Karşıdan, Ben karbon aldım. bu abi normal Nissan'ın kendi ürettiği kodlu. Yani orijinal opsiyon. Şimdi bak şurada bir keskinlik var bak, Evet, ortaya var abi. doğru. Böyle bir keskin bakışlık var. Var Tamam, abi. keskin bakıyor. Şimdi sen bunu alıp buraya koyduğun zaman bu keskinlik gidiyor. Abi dümdüz bir far oluyor burası. Düz oluyor. Düzleştiriyor burayı bu yani. Bakayım abi. Bak bir sağa bak, git bir de sola bak. Sol daha keskin bakıyor sağdan. Bana öyle geliyor yani. Ya farın kendisi zaten çok güzel. Evet, bu o güzelliği kapatıp değişik bir şey veriyor. Ben de sevmedim, direkt söktüm. Heves edip aldım. Yani Uymadı, söktüm. ben karbon aldım. Karbon kaputla beraber gitsin diye. Gider abi, o da gider. Fakat şu siyah detay bence önemli bir detay. Evet. O siyah detayı ben yok etmek istemem. Yani sen kullanmayacaksan ben alırım. Beğenmezsem takmam. Yani sana veririm geri. Yok, bana niye veriyorsun gene? Takacaksan yani işte, ya, kullanacaksan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek. Orijinal parçası. Orijinal parça, orijinal Hakikaten parçadır ha. abi. Zaten abi bir şey söyleyeyim mi? Double sided tape'i değiştirdim, tamam. Bana Broken Silvia'yı biliyorsundur, Avustralya'da bir Evet, çocuk biliyorum. var. O bir şey söyledi. Abi dedi, arka tampon alacaksan ne yap? Kesinlikle fabrikasyon plastik al dedi. Diğerlerinin hiçbiri oturmuyor dedi. Ben FRP aldım. Biliyorsun ne kadar uğraştığımızı. Yarın öbür gün imkanım olsun ben plastiğe geri döneceğim mesela. Olur Evet. da bir gün getirebilirsem. Yani Nismo'larda plastik değil mi? Arka. Nismo'nun arkası diye bir şey yok. O hepsi standart. Onu diyorum işte, yani standart yani. Sadece Nismo etek eklettiriyor. Yani Nismo ön tampon var, Nismo arka tampon diye bir şey yok. Sadece etekler takabiliyorsun. Yo, demek Difüzör istediğim yani takabiliyorsun. plastik falan. orijinalini kullanıyor. Tabii yani orijinal plastik. Bütün Nismo'larda, Zeytun'da da orijinal plastik. Zeytunlarda hatta arka difüzör yok. Arkadaşlar keyifli bir gün oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Faruk'un da benim de kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bugünlük de dozumuzu aldık. Sıra şimdi R34 Cold Start'ta. Bu arada Cold Start demişken geçen hafta Cold Start'larımız çok çabuk tükendi. Ama bu hafta geri geliyorlar. Olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.